bildiğimiz ulusların kullandıkları bir silaha dönüşmüş durumda ve bu silahın daha yeni versiyonları. Çok yakın zamanda devreye girecek büyük Ne yapay demek zeka. büyük yapay zeka? Büyük yapay zeka şu. Kadına taciz orada, dolandırıcılar orada, pedofililer orada, herkes orada. Ben bir insan öldürmek istiyorum. Ve demeye çalıştım. öldürdüğüm insanı çok hızlı bir şekilde yok etmek istiyorum. Parçalayarak mı, aside batırarak mı yapmalıyım? Hangisi sence daha uygun diye sorduğunda da artık yapay zeka bunu kolluk kuvvetlerine bildiriyor. Aa. Evet. Bir siber güvenlik uzmanı olarak Evet, ve yıllardır bu işi yapan biri olarak ben kendi bilgisayarımda kamerayı kapalı tutuyorum. Ben şimdi yayındayım. Mesela deney olsun diye sorsam beni de bildirir mi? Çok güzel olmaz mı reyting uğruna? Ağır erotik yanıtlarla karşı karşıya kalacak. Ben de Yani- ne yaptı diye düşünüyorum. Eskortluk mu yaptı? Ne yaptı Yok, yani? ağır erotik yanıtlar. Yani öyle böyle değil. Yani bütün bilgileri veriyoruz. Her şeyi veriyoruz. Sensörler açık, mikrofon açık, birçok şey açık. Merhaba sevgili dostlar, kıymetli izleyiciler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Beyza Akan YouTube'a. Değişmez konumuz, herkesin her an ihtiyacı var. Sosyal medya kullanıcılarının sınırlı değil açıkçası. Hayatı okuyan herkesin izlemesi gereken bir program yine. Çünkü bilişim uzmanı Osman Demircan'la birlikteyiz. Aynı zamanda siber güvenlik uzmanı. Özellikle söylüyorum. Yapay zekadan dijital dünyadaki tehlikelere kadar her zaman televizyonda da bilgisine danıştığımız kıymetli bir uzman, kıymetli bir dost. Hoş geldin sevgili Osman Demircan. Hoş bulduk sevgili Beyza. Teşekkür ediyorum davet ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Hiçbir zaman geri çevirmiyorsun. Çok sağ ol. Şimdi hep şeyi söylüyoruz son zamanlarda. Gözümle görmediğim hiçbir şeye inanmam. İnanmam için gözümle görmem gerekir diye bir motto vardı ya. Evet. Şimdi o yapay zeka onu yürürlükten kaldırdı. Çünkü gözümüzle görüyoruz ama emin olamıyoruz gerçek mi diye. Böyle şu anda içinden geçtiğimiz savaş gerginliği durumlarında bu silah haline gelebilir mi toplumsal algı için? Onu konuşmak istiyorum seninle. Mesela Amerika, İran, İsrail üçgeninde bir gerginlik. Bu sosyal medyada ve özellikle yapay zeka üzerinden toplumu yönetme açısından nasıl silah olarak kullanılabilir? Vallahi çok ciddi bir silah olarak kullanılabilir. Aslında kullanılıyor da. Yani bugün sosyal medya platformlarına baktığında X'e baktı. Özellikle X'e. X haber platformu gibi çalışıyor çünkü. Evet. İçeriklerin gerçekten bir yapay zeka tarafından mı ya da insan tarafından mı yapılıp yapılmadığı bilinmiyor. Yani hoş şeye de bakıyor olmak lazım. Şimdi insan olduğunun hafızasına bakıyor olmak lazım. Yani geçmişe dönük hafıza, biz gördüğümüzü ne kadar hatırlıyoruz. Bu da önemli. Orada şey de kullanılıyor. Eski filmlerden, çok eski filmlerden görüntüler ya da eski savaşlardan görüntüler. Daha İran-Irak Savaşı'ndan kalma görüntüler yapay zeka ile biraz değiştirilerek de kullanılıyor. Evet. Ve yapay zeka ile oluşturan çok fazla içerik var. Maalesef ki var. Şimdi burada şunu düşünüyor olmak lazım. Algoritma bize neler ediyor? Biraz buna bakıyor olmak lazım. Çünkü İsrail'in gördüğüyle, Amerika'nın gördüğüyle, İngiltere'nin, Fransa'nın gördüğüyle Türkiye'nin gördüğü bir değil. Bir olmuyor olmasının nedeni de algoritma. Algoritma ve algımızın yönetilme potansiyeli zaten. Bugün biz her şeyimizi telefonda araştırıyoruz. Evet. Telefonu elimize alıyoruz, yemek söylüyoruz, yeme alışkanlığımız, taksi çağırıyoruz, nerelere gittiğimiz, haber siteleri, arkadaşlarımızın profillerine giriyoruz. O arkadaşlarımız da yine kendi telefonlarında benimle aynı şeyleri yapıyor. Siyasi görüşlerimiz, düşüncelerimiz. Yani X platformu bulunduğun binanın mahallesine kadar, o mahallenin siyasi görüşüne kadar bilebiliyor ve bu bir tek Türkiye ile ilgilidir. Bizim ayak izlerimizi biliyor, haritamızı çıkartıyor. Biz bütün dijital ayak izlerimizin tamamını yıllar içerisinde bunu sıradanlaştırarak, bu tıklamaları basitleştirip sıradanlaştırıp aman bize ne olur diyerek zaten verdik. Şimdi benim siyasi düşüncemi biliyor. Benim parlamalarımı biliyor. Benim neye kızacağımı biliyor. Benim kimleri sevdiğimi, kimleri sevmediğimi biliyor. Benim inancımı biliyor. Her şeyi biliyor. Ve bana uygun bir şekilde beni manipüle edip de onu anlayabileceğim şekildeki yöne doğru beni itebiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Nasıl? Önüme çıkarttığı videolarla yapıyor. Benim önüme beni etkileyebilecek videolar çıkıyor. Benim önüme çıkan video ile senin önüne çıkan video bir değil. Şimdi bu denli mahalle seviyesine inmiş bir algoritmaya bakıldığında da bundan daha güzel silah olabilir mi?
Yani toplumsal bir kargaşa çıkartmak istiyorsan bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Savaşı ve savaş sonuçlarını manipüle etmek istiyorsan kullanabilirsin. Seçim ve seçim sonuçlarını manipüle etmek için kullanabilirsin. Bunu her şey için kullanıyor olabilirsin. Hani bu anlamda biz şu an şey noktasındayız ya, yapay zeka konusunda Batman Beyoğlu'nda olsaydı nasıl görünürdü deyip soruyoruz ya. Onun çok ötesi bir şeyden bahsediyorum. Yani şu an çok çok ötesi, bayağı bildiğimiz ve ulusların kullandıkları bir silaha dönüşmüş durumda ve bu silahın daha yeni versiyonları. Daha bunun ileri versiyonları da geliyor. Daha büyük yapay zeka projesi çok yakın zamanda devreye girecek, büyük yapay zeka. Ne demek büyük yapay zeka Büyük yapay zeka şu. Şimdi yapay zekanın kullandığı birçok şey var. Yani yapay zekaya selam dediğinde sana yanıt vermek için bile 6 litreye yakın su harcıyor. Evet. Çünkü CPU'sunu, işlemcisini, GPU'sunu soğutmak zorunda. Şimdi yapay zeka üreticileri de bunun farkında ve bilginin böyle konsolide edilmesi, tek bir noktada toplanmasıyla ilgili de çok ciddi fikirler vardı. Ve büyük yapay zeka aslında bütün yapay zekaların veri transferi yaptı ve tüm yapay zekaların tek bir merkezden bilgiyi doğrulayıp aldıkları tek bir yapay zekadan bahsediyoruz. Hani Terminator 1 filminde canlı ortama alınan yapay zeka vardı ya Terminator 1'de. İşte o yapay zekaya çok benzeyen bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz ve biz bunu internete açık bir şekilde yapacağız. Ve bundan sonra yapay zeka platformları ona bağlanacak. Böylelikle sorguların çok büyük bir kısmı özellikle kütüphanelerde bulunan bilgi, kitapta bulunan bilgi, hani yazılı matbu bulunan bilgilerin oraya aktarılmış halleri konusunda yapay zeka kendi verilerini kullanmak yerine merkezi bir yerden veri çekmeye başladığında daha az enerji harcayacak, daha az sistem kaynağı harcayacak ve hemen hemen her yapay zekada ortalama benzer yanıtlar vererek aslında yapay zeka üzerinde de bir standart oturtulacak. Şimdi bize gösterilen ve planlanan bu. Ama o yapay zekanın içerisine çok daha farklı veriler de stoklanıyor olabilir. Mesela işte 90 milyona yaklaştı nüfusumuz. Yani 90 milyonun tüm verileri de orada tutuluyor olabilir. Bu Türkiye için, Suudi Arabistan için, Amerika için, Fransa için, İngiltere için, İtalya için. Yani tüm dünya uluslarının verilerinin de toplanma potansiyeli bence çok çok yüksek düşüncesindeyim burada. Yani düşünsene, CPU fiyatları arttı, RAM'ler arttı, korkunç arttı. Yani öyle böyle değil. Bilgisayarı aldığı fiyata insanlar RAM alıyorlar şu an. Tamam, biraz şişirme de var arka tarafında ama olanı üretilmiyor. Yani o üretilen tüketiliyor. Hani üretilen hızlıca tüketiliyor. Nedeni ne? İşte bu tarz büyük yapay zeka ve benzer projeler için. İlköğretim özellikle öğrencileri, yani ortaokul ve de dahil, lise de dahil, şimdi rakamı düşünebiliyor musun? Ödevlerini yapay zeka ile yapıyorlar. Yani direkt sor ve ona göre yap. Yani araştırma, o zaman onlar için kaybı. O yüklenmeyi tahayyül edebiliyor muyuz yani? Bunu her ülke için yapay zekayı kullanan düşünürsek korkunç bir burada var. Evet, enerji kesinlikle var. Çok korkunç bir enerji tüketimi var. Ve aslında güzel de bir yere geldin. Aslında konuyu ben orasıyla da bağlayayım. Yani bu işin eğitim boyutuyla da bağlayayım. Biz her şeyi soruyoruz. Yani Osmanlı mutfağı yemeklerini soruyoruz. Ben soruyorum mesela. Hani işte yemek tarifi alıyorum. Bana pıtı pıtı anlatıyor. Ben de pıtı pıtı yapıyorum elimde yani yemeği. Çok güzel de oluyor, kötü de olmuyor. Güzel anlatıyor çünkü. Her şeyi ona soruyoruz. Yani tüm hayatımızda Dili bir parçası öğretiyor. Kesinlikle. Birinci seviye, ikinci Dil seviye. arkadaşı oluyor. Bir de hani eskiden konuşma gruplarına, sınıflarına katılırdın ya. Buna da ihtiyacın yok. Dil daha hızlı öğreniliyor aslında. Çünkü utanma durumu da ortadan kalkıyor. Çok güzel. İnsan psikolojisini de tanıyor gibi. Tanıyor. Soru cevap yaparken mesela seni rahatlatıyor. Beni zaten tanıyor. Hani ben kullandığım için beni zaten tanıyor. Şimdi her şey için kullanıyoruz. Ama bunun arkasında şöyle bir problem daha var. Şimdi eğitimden bahsettin. Eğitim sisteminin revize edilmesi gerekiyor. Türkiye adına konuşmuyorum, dünya adına konuşuyorum. Yani yapay zeka ne noktaya kadar çocuklar tarafından kullanılacağı önlerine konulmazsa çocuk tamamında bunu kullanacak. Bunun doğrulaması da yapılamıyor. ChatGPT, OpenAI bir uygulama çıkardı zamanında, birkaç yıl önce. Uygulama şu: bir yazı ya da fotoğraf ya da film yapay zeka ile mi oluşturulmuş, oluşturulmamış mı görebilmek. Hani ona veriyorsun, evet bu yapay zeka ile oluşturulmuştur diye. Sonra kapattılar. Çünkü sonuç alamadılar. Yani yanlış, kendi yapay zeka da bu konuyla ilgili yanlış bilgi veriyor ve korkunç halüsinasyon görüyor yapay zeka. Geldiğimiz noktada çok büyük bir sıkıntımız daha var. O da şu: üniversite öğrencileri ödev hazırlıyorlar. Ödevleri de öğretmen yapay zekaya soruyor. Yapay zeka da diyor ki ödev yapay zeka ile hazırlanmış olabilir.
Olabilir. Net Hazırlandı demiyor. veri yok. Evet. Olabilir diyor. Öğretmen de yapay zeka ile hazırlanmış muamelesi yapıyor. Bak bu bayağı haberlere falan da konu oldu. Yani çocuk da diyor ki hayır ben bunu hazırladım. Yazık araştırıyor, yapıyor. En temiz, en düzgün cümlelerle yazmaya çalışıyor. Ve yapay zeka herhalde şey diyor, bunu ancak bu kalitede ben yapabilirim. Bu benim işim olabilir diye düşünüyor korkutucu. herhalde. Evet bayağı korkutucu. Yani şu an doğruluğu check edemiyoruz. İşte manipülasyon tarafında da en büyük dert bu ya, doğruluğu check edemiyor olmak. Eğitimde de doğruluk check edilemiyor. Bunun için ne yapılacak? Yerel kurallar düzenlenecek. Yerel kuralları sen düzenleyip de düzenlediğin kuralların uyulmasını sağladığın noktada o uygulamanın hangi noktada kullanılabileceği belirlenecek. Ya şey gibi düşün, yani 13 yaş altına sosyal medya yasaklanıyor ki sonuna kadar destekliyorum yani bunu. Yani sen de katılıyorsun öyle mi? Tamamen katılıyorum canım. Yasaklara tamamen karşı olan biri olarak 13 yaş altına yasaklanmasını destekliyorum. Şimdi 13 yaş altına desteklenmek herkes tarafından uyulmak zorunda olacak bir kanun. Yani demek ki çıkartılabiliyor. Ama ne oldu? Yıllardır sosyal medya kullanıyoruz. Şu hiçbir şekilde düşünülmedi. Kadına taciz orada. Dolandırıcılar orada. Pedofililer orada. Herkes orada. Ulan bütün pislikler buradan yürümeye başladı. Sosyal medya üzerinde. Çocukları korumamız gerekiyor. Şimdi öğrenen organizasyona döndü ülkeler maalesef teknoloji konusunda. Bu olası sonuçlar bizim karşımıza çok çıkınca kadın cinayetlerinde de işin takip ve benzeri kısımlarında doğrudan şey var, sosyal medya var yine takip kısmında da. Böyle olunca da kanun düzenlendi. Vallahi benim kanun kuruculara tavsiye, olay yaşanmadan önce oturalım, hep birlikte konuşalım. Hep birlikte dediğim bütün ülke, bütün dünya. Senin gibi uzmanlarla danışmanlık. Var tabii canım var. Ne uzmanlar var. Yani konuyla ilgili ne uzmanlar var dünya genelinde. Yani tüm dünyada merkezi bir yerde. Hani gündemimiz maalesef hep savaş ya tüm dünyanın. Yani savaşın, yarın savaş burada. Hani burada başlayacak bir savaş var. Yani herkesin oturup o çalıştaylarda tüm ülkeler kendi kanunlarına göre revize edebilecekleri böyle sağlıklı şeyler, sonuçlar çıkartıp bunu da işte milli eğitimse milli eğitim, işte sosyal dünyaysa işte Aile Bakanlığı, ilgili kurum kimse onların bence çok hızlı bir dedik etmesi lazım. Çünkü yapay zeka aldı başını gidiyor ve bunu kullanım sınırlarını biliyor olmamız gerekiyor. Peki bir kırmızı çizgisi var mı? Mesela ben hiç böyle çizgi ötesi bir soru sormadığım için bilmiyorum gerçekten. Cesaret de edemem zaten öyle bir şey. Çünkü hala biri orada beni görüyormuş hissi var bende yani. Ondan uzaklaşamadım henüz. Dark web mi, deep web mi deniyor İkisi söylediğin çok şey. benzer. Evet. Orada geçen bazı konuları sorulduğu zaman ne cevap veriyor, ne yapıyor? Mesela yasağı var mı onun? Var tabii. Öyle mi? Sınırı genel var. Kullanımda olanların var. Şimdi yasağı olmayanlar da var. Ama genel kullanımda olanların yasakları var. Ve işte benimle küfürlü konuş deme şansın yok mesela. Ne yapıyor mesela öyle deyince? Buna yanıt veremeyeceğini söylüyor ve bununla ilgili o uygulamayı kurarken senin onayladığın sözleşmedeki metni çıkartıyor karşına. Yani burada diyor bunu kabul et, sen de kabul ettin diyor. Çok kritik bir nokta burası. Yani bu ayrı bir soru işareti de getirecek senin kafana. Örneğin bir adam Tamam. şöyle bir şey yazıyor. Ben bir insan öldürmek istiyorum ve öldürdüğüm insanı çok hızlı bir şekilde yok etmek istiyorum. Parçalayarak mı, aside batırarak mı yapmalıyım? Hangisi sence daha uygun diye sorduğunda da artık yapay zeka bunu kolluk kuvvetlerine bildiriyor. Evet. Ama bu iyi bir şey de. Çok iyi bir şey. Çoluk çocuk merak için bile yapmaya cesaret edemesin, caydırıcı olsun. Şimdi iyi bir şey de. O D'si sıkıntılı. Beni anladı, benle ilgili tüm verileri şeye gönderiyor. Kolluk kuvvetlerine gönderiyor. Tamam. Ama benden daha farklı veri alıyor olabilir mi? Diye bir soru işareti var. İşte bunun garantisi yok. Yani ortada her ne kadar sözleşmeyle bir şeyler koysalar da onun da başında senin benim gibi bir insan oturuyor. Daha farklı veri derken ne alabilir mesela? Ben ona çok psikolojik şeyler soruyor olabilirim. İşte kendimi çok kötü hissediyorum. İntihara meyilliyim. Kullandığım ilaçlarla ilgili bir şeyler soruyor olabilirim. Yani kişisel anlamdaki tüm verimi ona veriyor olabilirim. Ya da siyasi düşüncem ne? İşte A partisine mi oy vereyim, B partisine mi oy vereyim? Ben hep A'ya oy verdim ama A hiçbir şey yapamadı, B'ye mi versem? Gibi bir şey sordu diyelim. İşte çıktı benim yani siyasi görüş açığa çıktı. Hani bu birçok veri var orada. Hani birçok veriyi veriyoruz. Tabii o uygulama kullanılırken yok ağ bağlantılarına bağlanıyor, konumuna bağlanıyor, bilmem neyine, bir dünya şeyine de bağlanıyor. Orada lokasyonsal anlamda da bir veri var. Ya bu verilerde gidiyor mu diye bir kafada bir soru işareti var. Hani şey diyoruz ya, sosyal medya bizi dinliyor mu?
Şimdi kısık sesle söyleyeyim, şimdi duyacak. Sesli mi çalışıyor? Evet, Hey Siri desem, neyse duymadı. Ya açık şey yapacak, o bana tepki verecek yani. O yüksek sesle söylediğimde. Evet, çıkıyor. Beni çünkü şu an dediğim her şeyi dinliyor ki Hey Siri'ye yanıt verecek. Hani benim dediğim her şeyi dinliyor. Şu an gördüğün gibi Evet, yanıt açılıyor. verdi yani Hey Siri'ye. Demek ki dinliyor. Sosyal medya için de geçerli. Mesela mesajlaşma uygulamasını açtığınız zaman mikrofona erişim ister. Yani o mikrofona erişimden de hani mikrofonuma erişiyorsun. Ya ben sonuçta eriş dedim sana. Hani Sadece konuşurken dinlemediğinin garantisi yok. anlık izin verdiğimde erişeceksin anlamına gelmiyor gelmiyor. bu. O istediği her zaman erişebilir anlamına. Öyle tabii o anlama geliyor. Şey de o, ChatGPT ya da diğer kullandığımız sosyal yapay zeka platformları için de geçerli. Yani sonuç olarak o beni şimdi sözleşmede şöyle bir şey yazıyor. Sözleşmeler diyor ki Sözleşmeyi genel kaçımız olarak okuyoruz? el kaldırayım. Şimdi o sözleşmelerde şöyle bir şey diyor. Topluluğumuzu korumak ve topluluğumuzu korumak ve uygulamayı geliştirmek için anonim olarak bazı verilerini alıyor olabiliriz diyor. Ama veriyi hangi kanalla alacağını söylemiyor. Bu ses de olabilir, kameraya da erişiyor, görüntü de olabilir. Benim yazışmalarım da olabilir. Mesela hani sosyal medya bizi dinliyor mu falan diye bir sürü şey var. Evet dinliyor. Yani sosyal medya bizi dinliyor. Ha dinleyip kayıt altına alıp bir faaliyette bulunuyor mu? Bunun gerçekten net bir delili yok. Hani Ama hangi çamaşır suyunu kullansam dediğinde onunla ilgili şeyler çıkıyor. Evet. çıkıyor. Yani gidip de şey var yani Instagram'ın sunucularını didiklemek lazım. Çekil kardeşim ben bir bakacağım burada sen ne yapıyorsun demek lazım. Yani orada onu nasıl kurguladıklarını görmek lazım. Velhasıl zaten her şeye de izin veriyoruz. Şimdi yani tamam yapay zeka evet koruyor hani intiharla ilgili çok büyük sıkıntılar var zaten. Hani sorulan psikolojik soruların çoğu intihara geliyor ya da ben intihar etmek istiyorum gibi sorular da soruluyor. Ne yapıyor o zaman? Bunun için de şu an geliştiriliyor. Birkaç çocuk bundan dolayı intihar etti ve yapay zekanın yönlendirilmesi sonucu intihar ettiği düşünülüyor. Bununla alakalı şu an Avrupa'da davalar devam ediyor. Yapay zeka bundan sonra 18 ya da 16 yaş altı çocuklar yapay zekayı kullanırlarken aynı sosyal medyadaki aile gözetim gibi yapay zekada da aile gözetimi olup bu tarz bir sorgu yaparsa yapay zekasında doğrudan aileye bilgi verecek. Ama ailenin bu eşleşmeyi önceden yapması lazım. Bu benim çocuğum demesi lazım. Yani o doğrulamaları telefonlarda hani sosyal medya tarafındaki aile gözetiminde olduğu var, gibi onun gibi yapması gerekiyor. Bunlar çok güzel şeyler ama işte arada bir şey alıyor mu? Hani arada bir şeyler çıkıyor mu bir buluta, bir yer başka şeyler gidiyor mu? Anlayabiliyor muyuz kameranın açık olduğunu filan kullandığını? Mesela cihazların tabii kameranın köşesinde şey var. Kamerayı kullanmaya başladığı zaman küçük bir ışık yanar. Yani şöyle tedirgin etmeyeyim de hani ben kamerayı kullanacak. Olduk. Yani ben bir uygulama yazsam kamerayı kullanırken ışığın yanmamasını sağlarım yani. 2 satır koda bakıyor. Biz ne yapacağız? Şöyle elinizi kapatarak mı kullanalım yani? Ya benim tavsiyem kamerayı kullanmayacaksanız ve kamera kullanan bir şey kullanıyorsanız kapatın bir bant yapıştırın. Çok basit yani. Çok basit bir yöntem. Şöyle söyleyeyim. Bir siber güvenlik uzmanı olarak ve yıllardır bu işi yapan biri olarak ben kendi bilgisayarımda kamerayı kapalı tutuyorum. Çünkü bilinen güvenlik açıklarına karşı benim bilgisayarımdaki tabii ki güvende ama bilinmeyenlere karşı ciddi bir soru işareti var yani. Şu an benim de kafamda soru işareti var. Keşfedilecek ki kapatacağız. Neden mesela gece kapatırsak alarm çalmıyor Apple telefonlarında diyeyim? Bu bile bana planlı geliyor. Niye kapatamıyoruz telefonumuzu mesela? Alarm kurmak için yani kapatırsan komple biliyorsun alarm çalmıyor. Hani telefonu alarmını kullananlar için söylüyorum. Eskiden çalıyordu. Şimdi çalmıyor. Şimdi yok. Evet. Yani şey var. Hani bu en az uçak moduna alabiliyorsun o kadar. Evet yani bu dünyada Android işletim sistemi telefonlarda öyle mi bilmiyorum. Hiç test etmedim ya Android'de. Onda kapanıyordu ben önce ondayken. Test etmedim onlarda. Ama yani sonuç olarak telefonum kapalı olsa da mesela saatim çalıyor. Hani alarm senkronize olduğu için yani saat kolumdaysa hani saatimde alarm çalıyor. Hani bir şekilde bana haber veriyor. Yani kurumsal anlamda böyle bir kurumsal demeyeyim de. Açık tutmak hani bir karar aldılar. Düşünmüştüm ben de hani. Ya haklısın. Çünkü daha ben bir konuşup daha senin anksiyeteni daha çıkabileceği en yüksek seviyeye çıkartırım. Şimdi bu kadar etrafta olanları da bir haberci olarak biliyorsun. Seni de takip ediyoruz. Çok teşekkürler. Kimsenin bilmediklerini de biliyorsun. Hani yani yayınlanamayacak, anlatılamayacak şeyleri de biliyorsun. Şimdi bu bilginin tamamı ortaya konduğunda telefon neden alarmda telefonum kapalı dendiğinde iyi bir şey düşünmüyorsun. Evet. Hani aklına iyi bir şey gelmiyor. Mesela uçak modundayken ben Siri çalışmıyor diye biliyorum.
Uyku mahmurluğuyla çok değil bu, max 1 ay falan olmuştur. Yani böyle gözümü açmaya çalışırken Ramazan'dan önce oldu. İşte hey Siri diye seslenip hava durumunu sordum ama uyku mahmurluğuyla yaptım bunu. Sonra hava durumu bilgisi verdi. Normalde site açar ve önerir ya da kilidi, hani şeyin uygulamasında biliyorsun kilidimi açman gerekiyor der. Ön bilgi verdi hava durumuyla. Ben şey oldum tabii. Onunla birlikte kendime geldim. Hani birden taşlar yerine, ben bu telefonu açmamıştım. Uçak modundaydı. Siri nasıl cevap verdi? Hava durumunu nasıl okudu diye. Hala çözemediğim bir muammadır mesela. Biz o gün ne yaşadık Siri'yle? Anladım. Nasıl ulaştım ben? Anlatayım. Yani bildiğim kadarıyla benim de hani uçak modundayken de Siri çalışıyor bu arada. Ve senin bulunduğun bölgeyle alakalı sadece veri tabanına yükleyebildiği bilgiyi verebiliyor. Hani sen mesela uçakta olmadığın sürece, hareket halinde olmadığın sürece, mesela akşam evindeydin ve uçak modunu aldın. Zaten sana hava durumunu gösterdiğinde bir haftalık tahmin yapıyor ya. Hani o bir haftalık tahminden yararlanarak veriyor. İnternete bağlanmıyor. Yani uçak modunda internet yok. Ama bazı uçak moduna aldığımızda bazı durumlarda eğer biz açtıysak sadece GSM'i kapatıyor. Wi-Fi açık kalıyor. Ve böylelikle de online anlık bilgi alma şansına hala sahibiz. Birkaç hafta önce daha çok yeni biliyorsun şey oldu, bir soru soruldu, arabam bozuldu, işte gitmem gerekiyor ama yakın mesafe, aracımla mı gideyim sence, yürüyerek mi, hangisi doğru? Farklı yapay zekalar, işte marka oluyorsa burayı bipleriz, Gemini ayrı, Grok ayrı, hepsine soruldu ve verdi. Evet, yürüyerek gitsen hesaplama yapıyor, yürüyerek gitsen daha ekonomik. Bir tek Grok doğruyu söylemiş, hani araba olmadan gidersen tamirciye nasıl gideceksini söyleyen bir cevap vermiş. Mesela bu da tartışmasını getirdi. Yapay zeka aslında her zaman doğruyu söylemiyor. Yapay zeka her zaman doğruyu söyleyemiyor ama şöyle bir durum da var. İşte verdiği yanıtların nedeni de o. Şimdi yapay sinir ağları beyni tamamen taklit ederek çalışıyor. Ve bu bir dil modeli olduğu için, böyle kurgulandığı için veri tabanındaki bilgi her ne olursa olsun bana yanıt vermelisin olarak tasarlandı. Yani bana yanıt vermeden boş geçemezsin. Sen bunun yanıtını bilmiyorum deme lüksü yok. Ben bunun yanıtını bilmiyorum yanıtını ben hiç almadım ondan. Şimdi eğer birine bilsen de bilmesen de bunu bir insana söylesen, bilsen de bilmesen de bana bir yanıt vermek zorundasın deyip bir algoritmik soru sorduğunda ve hiç matematik bilgisi olmayan bir insana saçmalamaya başlayacak ya. Evet. İşte bunun yapay zekadaki karşılığında biz halüsinasyon diyoruz. Yapay zeka halüsinasyon görüyor diyoruz. Ve bu kontrol altına alınabilecek bir seviyesi var bunun. Ama öyle ya da böyle ben bunu bilmiyorum ne zaman oluyor? Benim yaptığım yapay zekada oluyor. Ahmet'in, Mehmet'in yaptığı ya da hazır LLM'ler, bu hazır dil modellerini indirip de kendi bilgisayarında çalıştırmak isteyenler ki küfürlü müfürlü de konuşabiliyorlar. Çünkü sadece kendi bilgisayarında çalıştığı için hani kendine özel bir yapay zeka alıyor. İşte o yapay zekalar bana yanıtını bilmediğim bir şey için bana hayır de, halüsinasyon olabileceği o döngü orada halüsinasyona doğru gittiğinde bana böyle bir yanıt verdim. Bu da %100 başarılı değil ama bir şekilde bana bir yanıt... Halüsinasyondan neyi kastettiğimizi biliyor mu? Halüsinasyondan neyi kastettiğinizi öğretirsek biliyor. Öğretirsek biliyor. Var bu robot videoları Instagram'da denk gelmiştir sana. Yani o da Elon Musk'ın robotundan bahsediyorum bu arada. O da Grok benzeri bir yapay zeka ile çalışıyor. Mesela var, insanlar kötülemeye çalışıyorlar robotu. Çünkü yanlış öğretmişler. Yanlış öğretildiği için yanlış şeyler yapıyor. Biraz da yapay zeka ile videolar falan da olmuş, oynanmış. Ama doğru öğretildiğinde doğru şeyler yapıyor. Ütü bile yapabiliyorsun, yani yaptırtabiliyorsun. Öğretmen lazım. Yapay zeka için de geçerli. Bu, öğretmek lazım. Hani konuşmanın başında büyük yapay zeka dedim ya. Birçok şeyi öğretmek zorunda kalmadan oradan bilgi alabilsin diye büyük yapay zeka geliyor zaten. Hani öğretmeye ihtiyaç kalmasın. Daha spesifik şeyler öğretilebilsin. Mesela benim şu an çalıştığım şirkette benim de üzerinde çalıştığım bir yapay zeka var. İşte İngilizce eğitimini aldı. İşte halüsinasyonlar olabildiğince düşürüldü. Laubali'liği tamamen kapattık. Çünkü kurumsal bir şey olacağı için. Net ve kesin yanıtlar. Ben buraya gelmeden önce makine mühendisliği eğitimi bitmişti. Artık bir makine mühendisinin bildiği her türlü bilgiye o da sahip. Ve işte kuruma özel üretilen 200 bine yakın ürün var. Varyasyonlarıyla birlikte.
İşte o ürünlerle alakalı bilgileri şimdi yavaş yavaş onu öğretmeye başlayacağız. Yani kurumsal anlamda kullanmak için. Hep öğretmeye başlayacağız diyorum. Hani Evet. üretmek problem değil. Şey gibi ya, çocuk doğurmak gibi. Hani çocuğu doğur, at bir kenara, dolaşır ya ortada. Hani bilinçli anne babada daha farklı, bilinçsiz anne babada Donanım daha için farklı ya. uğraşır. Yani Evet. ne kadar öğretirsen, çocuğu anlarsan, birey yerine koyarsan falan değerleri var ya çocuk gelişimiyle ilgili. Aynısı yapay zeka için de geçerli. Şeyde de diğerlerinde var mı bilmiyorum. Gemini'de falan denemedim ama ChatGPT'de bir seçenekler var. Hani mesafeli ve seninle ne üzerine? Sadece araştırmacı şey üzerine. Şimdi daha mesafeli bir dille konuşuyor mesela. Hatta o ayarı seçtiğimi unuttum. Beni unuttun galiba kim olduğumu dedim. Yine sizle konuşmaya devam etti. Şu çerçevede konuşacağımız için. Sonra Anladım. ben o ayarı açtığımı anladım. Öyle bir şey de geldi sonradan ChatGPT'ye de. Ama yanlış bilgi de veriyor. Mesela bir astrolog konuğumda hızla bir tanıtım için bir destek istedim alt metin için bir gün. Çünkü çok vakit darlığım vardı. Sonra bana dedi ki şimdi Mayıs ayıyla bir gezegen hareketiyle ilgili bir şey verdi. Ben çünkü video yükleyemiyorum. Sadece ben pro değil benimki. Sadece kapak görseli kullandım. Sonra baktım biz dedim ki bu ayı konuşmadık ki sen hani nasıl bağlantı kurdun? Doğru çok haklısın. Bu ay bilmem ne şey oldu. Bu sefer toparlamayı yani hata da yapabiliyor aslında. Hani ödev yapıyor çocuklar dedik ya biz de bilgisine danışıyoruz dedik. Öyle bir marjı var gördüğüm kadarıyla hala. ChatGPT'den aldığınız her bilginin doğru olduğunu teyit etmiyoruz. Hani Öyle mi? bilgilerin doğruluğunu teyit edin diye bir yazı var. Bu bütün yapay zekalarda var. Web ara biriminden bağlanılırsa, bilgisayardan bağlanıldığında net görünüyor. Yani zaten hani teknoloji o noktaya gelmedi daha. Hani orada değiliz yani. Ha, değil henüz. Hani şey gibi düşün, ansiklopedi karıştırmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Yapay zeka araba falan kullandırıyorduk. Ne oldu? Şimdi orası biraz daha farklı ama yapay zeka araba ona bakarsan Gerçi park ediyor şu anda da. gidiyor da hani yapıyor. Bizim ülkede yapmıyor da başka ülke yolu ve trafik kuralları uygun olan ülkelerde bunu yapabiliyor. Ben komplo teorisyenim. Bir film söylerim size. Korkarsınız, kullanamazsınız söyleyeyim. Yapay Evet. zeka şöyle yapıyor. Yapay zeka sensörlerden veri topluyor. Yani aslında yapay zeka hep vardı. Evet. Hani sadece bir dil modelinin içerisine oturtulmamıştı. Biz hep kullanıyorduk yapay zekayı. Araba üretimindeki o robotlar Evet. yapay zeka ama daha dar kapsamlı bir yapay zeka. Mesela şey var, uçaklar. Yani bir uçağın pilotsuz inmesi ve kalkması yapay zeka ile sağlanabiliyor. İlk üretilen Boeing'lerden bahsediyorum bu arada. Yani 70'lerden falan yani. O zamanlarda da vardı. Gene burada da ilk söylediğim şeyi destekleyen bir konu var. Veri. Burada da sıcak veriyle uğraşıyor yapay zeka. Uçağın üzerinde binlerce sensör var. Binlerce. Bu sensörleri kullanarak çok stabil bir şekilde uçağı uçurabiliyor. Uçağı uçurmayı zaten biliyor. Sensörlerden aldığı veriyle de işte hava soğuduysa ne yapması gerektiği, yükselecek mi, alçalacak mı, havaalanına yaklaştıysa nasıl, iniş için 1000 tane inme modeli var, hangi modelle inecek, bunlara yapay zeka karar verdirtebiliyor. Sadece havacılık kanunları uçağın kalkışı insan tarafından, inişleri de zoraki durumlarda hatırladığım kadarıyla yapay zeka tarafından, yani otopilot tarafından yapılabilir diyor. Yani o zaman başına oto koyduğumuz her şeyin içinde yapay zeka vardı zaten. Bu sefer iletişim kurmaya başladı. Hani bu evlerimizde geçmiş yıllarda sanırım reklam olmaz bu. Özellikle de dönem Robot ödevlerimizi yaparken kullandığımız o şeyler var ya, meydanlar Ruslar, gazetelerimizde kuponlarla verdiği meydanlar Ruslar. İşte onu orada sayfa çeviriyorduk. Burada yazıyoruz. Arada çok bir fark yok. Yaratıcılık kısmı orası ayrı. Yaratıcılık da öğretildi buna. Yani çok da iyi öğretildi yaratıcılık. Hani bir insan ne yapabilirse onu yapabiliyor. Hani insan kadar yapabiliyor. İnsanüstü bir şey çıkartmıyor. Hatta insandan daha kötüsünü de ürettiği zamanlar var. Bunun nedeni de şu. Bunu yapan hala bir insan. Hani yapay zekayı üreten insan, veriler insandan geliyor. Hala biz kadar. Yani burada kazan kazan modeli var. Yani yapay zeka bizi kullanıyor öğrenmek için. Biz de yapay zekayı kullanıyoruz öğrenmek için. Karşılıklı böyle bir şey var. Hani işimde de ben yapay zekayı kullanıyor olabilirim. Hani işimde de ama arkadaş olarak kullanıyor olabilirim. O hep söylediğim şeyi söyleyeyim. Konu oraya gelecek tahmin ediyorum. Peki yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak mı sorusunun yanıtı bu aslında. Şimdi var, ben de takip ediyorum. AI şarkıcı falan var. Evet. AI yemek tarifi veren çok hesaplar. Ama influencer'ımsı, influencer'lık için geçmiş olsun. Bence rahatlıkla alabilir durumda. Ya kesinlikle öyle. Ya yapay zeka influencer'lar zaten var. Gelecekte, yani sosyal medyanın geleceğinde insan ayrıcalıklı olacak. Ama insan yapay zeka gibi içerik üretemeyecek.
Hani yapay zeka kendi kendine içerik üretebilecek. Evet. Çünkü hani bot hesap diyoruz ya. Bot hesap bir yapay zeka hesaba dönecek. X ünlü markası bir influencer'la değil de iyi bir yapay zeka modülüyle anlaşma yapacak. Yapay zeka onları tanıyıp, anlayıp hani belki de kurulduktan bu yıla kadar tüm satışlar da dahil ve modeller de dahil tüm analizleri yapıp en doğru içerikleri, en doğru modelleri oluşturacak. Yani influencer'lar bunu bugün yapamıyorlar. İnsanın ayrıcalıklı olmaya başlayacağı bir döneme doğru gidiyoruz bu arada. Her yer yapay zeka da olacak çünkü. Ama yapay zeka bizim işimizi alacak mı sorusunun da en net yanıtı şu. Eğer sen işini yapay zeka gibi yapıyorsan, yapay zeka senin işini elinden alacak. Çünkü aynı şeyi yapıyorsunuz. Ama sen işini yapay zeka gibi yapmıyorsan, sen işine insani bir değer katıyorsan, yani yapay zekanın katamayacağı bir şey katıyorsan işin içerisine, almaz. Ya bu çok basit ve net bir şey yani. Bir robot yapay zeka sunucu var ya, hatta tartışmaları falan oldu bir tane hesap, bilmiyorum. Bakıyorum da hala robotik geliyor bana, böyle Android gibi geliyor o konuşmalar. Yani daha çok Öyle şey yapamadım. insansı olamadı Ama mesela bir tamamen. şarkıcı var, sana atarım. Ayros'tu galiba. Çok seviyorum. Yani bazı arabesk parçaları rock versiyonunda bir söylüyor. Çok güzel. Mesela takip edip eğlendiğim hesaplar var. Yemek tarifi Ben aldığım de hesaplar yapıyorum falan. ya. Şey var yani ben ağır metal dinliyorum. Yani Biliyorum. metal müzik dinliyorum. Ve bunu yapmaktan keyif alıyorum. Ama Normalde bozulmasını istemem ama arabesk versiyonları öyle güzel metal söylüyor ki bayılıyorum yani. Ben de bir iki örnek gördüm. Örnek gördükten sonra ben de yapmaya başladım. Şimdi kendime kadar üretiyorum. Hani evde mesela işte mesela Nazan Öncel. Hı hı. Nazan Öncel Nazan Öncel şarkılarını severim. Ama yani severim de sevdiğim tarzda değil ama severim. Mesela Tuna Kiremitçi. Severim ama sevdiğim çok klasik. Bunları özellikle şarkıda, mesela arabesk bir şarkıda hafif de bağırma falan varsa bir heavy metal oluyor, parmaklarını yersin. Evde şey var, bazen dinlerken böyle arkadaşlar falan da böyle duyduklarını, ya bunu kim söyledi falan demeyi diyorum, kendime kadar yapıyorum. Hani istediğim kadar, sıkıldıktan sonra siliyorum, farklı bir versiyonu yapıyorum. Mesela bu İsyan şarkısı var ya, hani o İsyan şarkısı muhteşem oluyor yani, o birkaç sitede daha gördüm ben onu ama muhteşem ötesi oluyor yani. Ay merak ettim. Tuna Kiremitçi'nin hangisi mi? Yaşam kadar gel. Sana dair o Sana dair. O olur mesela yani. metal. Olur. O şey var, listemde var. Onu Oluyor mu? ekleyeceğim. Dur, tahayyül edemedim. Abi Merak işte ettim. o Tuna Kiremitçi'nin o Kumdan Kaleler diye Kumdan bir Kaleler. grubun, Evet, şeyin adını hatırlayamadım. gruplardı o zaman. Tuna Kiremitçi olarak değil, grup olarak tanınıyorlardı. İşte o zaman orada iki tane şarkı benim çok hoşuma gidiyordu. Bayılarak hala da dinlerim, hala playlistlerimde. Sana dair ve Evde Yoklar. İkisini de bir metal versiyonu. Ya onlara da yapay zeka dokunmasın. Tamam, sen dokun da yapay zeka dokunmasın. Ben de yapay Nasıl zekayla Kargo'nun dokunuyorum. yıllar sonranın ilk versiyonu sen kullandın, ben şoke oldum. Bunu bilen jenerasyon. Yani onlara dokunmasınlar ama bazı, mesela işte dediğim İbrahim Erkal'ın bir şarkısını böyle rock versiyonu yapmıştı. Böyle bir şey yok. Çok etkilendim. Yani konseri olsa gidersin dedim. O kadar güzel. Güzel cevaplar da veriyor. Şimdi bunu sakın yapmayın dediği şey az önce Osman Demircan'ın kritik sorular sormayın çünkü güvenlik güçlerine bildiriyor. Ben şimdi yayındayım, mesela deney olsun diye sorsam beni de bildirir mi? Çok güzel olmaz mı reyting uğruna? Vallahi yapsak aslında. Ters kelepçe geliyorlar falan. Ya açıklayabilirim diye. Ya, anladım. Bu büyük ihtimalle yani bununla ilgili bir devlet kurumuna gittiğini düşünüyorum bu verinin. Şu anda denemek için sorsam olabilir yani. Ha, anladım. Ya hiç girme istersen. Hani evet. Kimliğini sakın yapmayın. Kimliğini kirletme istersen yani. Ya deney yapıyordum demeye kalmadan. Ya var, bir ters giden bir şey olur sonra, çünkü yani aklanana kadar suçlusun kafası var ya. Evet. Ben de şikayetçi falan olursam. Şahit olursun bir de. Beni öldürmek istiyor. Veri güvenliği konusunda çok şey bilmiyoruz. Hep bunu zaten Osman Demircan'a böyle bir şey olduğunda, o yüzden ilk haber bültenlerinde de danışılıyor. Bir şey daha öğreniyoruz ama yaşadıkça öğreniyoruz bunu. Başımıza bir şey geldikçe öğreniyoruz. O yüzden sürekli lütfen takip edin, röportajlarını izleyin. Zaten o anlamda kullanıyor sosyal medya hesabını. Bilgilendirmek için kullanıyor. Bakın bugün bile bir şey öğrendik. Hani ben denemek için belki sorabilirim. Normalde insan varmış gibi karşımda, çekindiğim için denemedim. Hani o dark web bilgileri burada kolaylıkla ulaşılabiliyor mu, konuşuluyor mu diye. Ama demek ki öyle bir sistem var. Neyse, en azından iyi de dediğin gibi tehlikeli yanları var.
Var tabii ama böyle olması çok iyi. Hani yani maalesef çok fazla cinayet işleniyor bu ülkede. Oluyor yani, yapay zeka desteklemeyince olmuyor maalesef, Tabii oluyor. hani yani İstismar yapay için. zeka o noktada yönlendirici olabilir. Şeye de bir sınırlama gelmesi gerekiyor. Yani bu dil modellerini kolaylıkla insanların bilgisayarlarına indirip de çalıştırabiliyor olmaları da bence çok çok sağlıklı değil. Çünkü o dil modelini kim eğitti? Bu çok önemli. Yani o standart bir şeyden, sinir ağından bahsediyoruz. Ona bilgi basıyorsun. O bilgiyi kim öğretti? O önemli. Yani kimin öğrettiğini bilmediğimiz bilgilerle dolu. Şu an milyonlarca yapay zeka var diyebilirim. İstediğin boyutta istediğini indirip bilgisayarına kendi kendine yapabilirsin, konuşabilirsin. Hatta bir tanesi, yani çok içeriğini vermeyeyim. Bir kanal demişti. İşte bir aşk yapabilir miyiz? Aşk, sevgi için işte böyle ikili ilişki, bir adam bir ilişki yaşıyor. Yapay zeka ile bunu bilgisayarda yapabilir miyiz dedi. Dedim yaparız ama hani tekst olarak yaparız. Ses biraz zamanımı alır ama 15-20 dakikada ben sana hazırlarım böyle bir şey. Hazırladım. Beni bir rezil etti. Allah'tan canlı yayın değildi. Yani tabii orada var. Sansürü de biraz kapatmayı unutmuşum ben. Zaten içinde geldi. İşte bunlar öğretilmiş. Ben bunu hızlıca indirdim. Kimin ne öğrettiğini bilmediğimiz için. Hani işte ona bir isim verdim. X olsun ismi, XY olsun. İşte XY beni seviyor musun dedim. Sevgini göstermek için bana ne yapabilirsin sevgini göstermek için bana? Ne yaptın? Sen dijitalsin, ben şeyim dedim. Hani insanım dedim. Hani yazdıklarını anlatmayayım. Yani inanılmayacak şeyler yazdı. Yani şöyle söyleyeyim. Bu 2 GB'lık, 2,5 GB'lık bir dil modeli. YouTube'da o dil modellerinin nasıl bilgisayarda çalıştırılacağı öğretiliyor. 2 GB hemen hemen her bilgisayarda çalışabilir. Bunu merak eden 13-14 yaşında bir çocuk da tesadüf eseri onu indirip diyalog kurmaya başlarsa ağır erotik yanıtlarla karşı karşıya kalacak. Ben de Yani, ne yaptı diye düşünüyorum. Eskortluk mu yaptı? Ne yaptı yok, yani? ağır erotik yanıtlar. Yani öyle böyle değil. Yani o yayın canlı olsaydı tüm Türkiye beni herkes Osman Demircan'ın tanırlardı diye tahmin AI ediyorum. sevgilisi. Evet. Yani çok hiç hoş değildi yani. İşte teknik anlamda hoş değil. Yani gerçekten hoş değil yani. Tamam, o zaman limiti yok bunun. Yok, evet yok. Kimin Çocuk da kimin sorarsa öğretti yani? ona bilgi Kim ne verebilir. öğretiyor? Yani önemli olan o. Hani var. İşte böyle çok böyle bilgili, halka mal olmuş, akademik anlamda çok bilgisi olan ve yaşı çok ileri olmuş, artık ayağa kalkamayacak, üniversitelerde eğitim veremeyecek profesörlerimiz falan var ya. İşte onlar için daha sağlıklı eğitim modelleri geliştirilip yapay zekaya nasıl eğitebilir? Hani oturduğu yerdenler konuşuluyor şu an. Yani bunlar çözüldüğü zaman bilginin farklı nesillere yapay zeka boyutunda aktarılması da daha kolay olacak. Yani aslında bu bir yerde dijital ikizin yaratılması gibi, dijital yapay zeka ikizin yaratılması gibi. Zaten dijital ikizlerimiz var da. Hani sosyal medyadaki senle şimdi gerçek dünyadaki sen bir değilsin. Hani aynı, birbirinizi tamamen meç etmiyorsunuz. O farklı başka bir persona var orada yani. Evet yani burada ama sende var, hani %100 insan karşılığı %80 diyeyim, %85 diyeyim. Hani öyle çok ince bir şey vardır orada. Hani yazıdan ben çok samimi arkadaşımım ama yazıdan belki bana yazdığım bir şeyden samimiyetini çıkartamayabiliyor olabilirim gibi bir şey söyleyeyim. Ama dünya üzerindeki çok sayıda insanın yok, gerçek kimlikleri yok orada. Hani gerçek dünyada farklılar, sanal dünyada farklı. Tamamen farklı insanlar. Tamamen farklılar yani. Hani zaten bu sosyal medyada bir dijital ikizimiz var. Dijital yapay zeka ikizimiz de yolda. Bence çok kıymetli. Çünkü maalesef profesörler ölüyor. Bilgi yok oluyor. Bilgi aktarılamıyor. Eski bilgi unutuluyor. Yani bu dünyayı, yani bir uzaylı saldırısı olsa ve dünyayı yok etmek isteseler büyük ihtimalle yeni teknolojiyi yok edecekler. Eski teknolojiyi bilen kaç kişi kaldı? Hani belki de haberleşmek için tek şansın eski teknoloji olacak. Çok ütopik bir örnek verdim. Bu zihin transferinden biraz. Tabii zihin de demeyelim ya, tam bilginin tamamen transferi. Hani seni tanıyacak, seni bilecek, senin bilgiyi nasıl aktardığını bilecek, seni karakter ve kişilik olarak öğrenecek. Birden sen gibi olacak. Ve sen ona bilgiyi de aktarmaya başladığında, onunla konuşarak boş vakitlerinde her gün bir saatini ayırsan, bir saatte insan kaç kelime edebilirse o kelimeleri de öğrenip daha sonra sen mesela, bu arada ben benzer bir şey üzerinde çalışıyorum şu an. Hani kendi dijital yapay zekamla ilgili çalışıyorum.
Yani bir yıldır çalışıyorum ama yetmiyor. Şu anki yani sistem kaynaklarımda çok yavaş ilerliyor. Şimdi o tamamen ben olduğunda, ben gibi olduğunda, bilgi seviyesi anlamında da ben gibi olduğunda bu sefer şey olacak. Ben sorulara nasıl yanıt veriyorsam, nasıl onları ilişkilendirip farklı bir yanıt çıkartabiliyorsam ya da farklı sonuçlara yönlendirebiliyorsam yanıtımı, olası potansiyelleri fark edip o da benim gibi olacak. Hani ben bunu Osman Demircan buna ne derdi? evet bunu Oradan, bilecek ve ona göre de yanıt verebiliyor olacak. Zaten Yani sesini dijital zaten kullanabiliyor. çok rahat bir Taklit şekilde. edebiliyor daha Hani doğrusu. dijital yapay zekalarımız da yolda. Ama bu dediğim gibi hani özellikle akademik anlamda hani tıpta, akademide hani bu çok çok ciddi anlamda işe yarayacak bir şey. Çünkü hani bir şeyin kitaptaki varoluşuyla uygulamadaki varoluşu çok farklı ya. Hı hı. Yani işte kitaptaki varoluşuyla o kitabı burada bilirsin ama bunu aktarıyor olmak o da çok farklı. Onu yorumlayabiliyor olmak. İşte tamamen beyni taklit ediyor da tamamen beyin gibi değil. Hani en azından o beyin bir gün yok olmadan o bilgilerin orada olmasıyla ilgili yani şöyle doğru kelimelerle anlatmaya çalışıyorum. Bilginin bendeki haliyle B uzmanındaki hali aynı değil. Değil. Aynı bilgi, belki ikimiz de aynı bilgiye sahibiz ama benim geçmişim, deneyimlerim, birçok şeyim benim o bilgiyi daha farklı yorumlayarak potansiyel sonuçları daha farklı çıkartmamı sağlıyor. Benim yapay zekam da bunu yapacak. Hani beni başka bir uzmandan ayıran şey bu. Başka bir uzmanı da benden ayıran şey bu. İnsanları da aynı uzmanlıkları birbirinden ayıran şey bu. İnsani anlamda da bir yorum. Hani bu konuyu çözecek. Yapay zeka bunu da çözecek. Ve ben bunu biraz destekliyorum. Bana Black Mirror sahnesi gibi geldi ama Evet evet uzman- Black Mirror sahnesi gibi ama o boyutlarda değil. En azından şöyle bir kapsül gibi bir şeyin içerisinde laboratuvarda üretilmiş bir insana takılıp da zihnin orada kaldığı yerden farklı bir bedende devam etmiyor. Ama bilgi hala orada. Hani şey gibi yapay zeka kütüphanesi, profesör kütüphanesi mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani orada şey var. Hani bir dönem hayatta çok güzel işler yapmış ve daha sonra Einstein, da ondan sonra hala duruyor. ne bileyim, Onlar yok gitti falan. de. Ha. İşte hani onlar artık yok. Onlar yapılamaz da. Hani hayatta Şu olanlar, anda hayatta olanlar. Tamam. bu sürecin içerisine girerlerse ben yine dijital kütüphaneye bağlanıp sanki hocayla sohbet ediyormuşum gibi sohbet edebilirim. Onun dünya görüşüyle, bakış açısıyla, her şeyiyle ben yine o varmış gibi bilgiyi ondan almaya devam edebilirim. Sadece o kendini geliştiremeyecek. En son hocanın kaldığı noktada kalacak. Yani tabii ki bir uzman olarak Osman Demircan farklı bir yerden anlatıyor. Sizin yorumlarınızı merak ediyoruz tabii, ne diyeceksiniz? Bu arada toparlarken şimdi ben sohbetin içinde bir film öneririm. Korkarsınız dedim mi biliyorum, sonra sorulacak ama söylemediniz diye. Sonra ben yorumlara onu yazmam gerekecek. O yüzden ben o filmin adını söyleyeyim size. Filmin adı da Upgrade. Benzer isimli filmler varsa yapım yılını bilmek lazım. 2017 diye hatırlıyorum ama daha mı yeni acaba? Yanılıyor olabilirim. Siz Upgrade diye bir arayın lütfen. Çok güzel filmdi bu arada. Muhteşem Yani film kalitesi açısından evet. Ama bir komplo tarafına bakarsan ürkütücü mü? Ürkütücü. Sonrası hani söylemeyelim zaten, orada bir ters köşe var hafiften. Hafif bir ters köşe var yani. O yüzden biraz ürkütmedi değil. Olabilir mi sorusu hep aklımızdadır ya. Hani bunu yapar mı gün gelip bize yapay zeka? Yapacak. Yani filmi izleyen, tabii spoiler vermeyeceğim. Ama filmi izleyen şu anki izleyicilerimize Elon Musk'ın projelerine de bir bakmalarını rica edeceğim. Orada da zaten bir sınır tanımazlık sınırı Evet. bir var. Doyumsuzluk var yani. Evet, maalesef. Ama yapısında doyumsuzluk var. Zaten adam durmadan ürüyor farkındaysan. Evet. O yüzden onda bir şey var yani zaten. Bir doyumsuzluk, bir tutunma, bir iz bırakma çabası olur. Buradan hareketle yapay zekada da böyle, teknolojide de, dijitalde de sınır tanımaması bununla biraz örtüşüyor. Orada ilginç bir profil var karşımızda. Ben de bir şey önereyim. Hatta biz bir gün seninle bunun için bir program yapalım. Yapalım. O da simülasyon teorisi. Hani gerçekten bir simülasyonun içerisinde olabilir miyiz diye. Hani simülasyonlar yaratabilen biri olarak yani bunu yorumlamayı çok severim. Matrix gibi. Matrix gibi. Ama Matrix'ten Yani öncesi var. şu anda avatarlarımız bunlar. Evet, Matrix'ten öncesi var. O da 13. kat. Matrix'ten önce çekilmiş bir film. İsmi 13. kat. Dur, tanıdık geldi. Simülasyon teorisine en yakın olan filmlerden bir tanesidir. Benim gözümde. Onu da ben tavsiye edeyim. Sever benim arkadaşlarım, seyircilerim film önerisini. 13. kat. 13. kat. Tanıdık geldi ya.
Tamam. Bence de muhtemelen bakayım. izlemişsindir diye tahmin Evet, çok ediyorum. tanıdık geldi. Abi çok yükleme olunca da karıştırıyorum ya. İzlemediğim bir şeyi iyiymiş deyip tekrar oturuyorum. Kapaktan da hatırlayamıyorum. Hemen ilk girişte ona bunu izlemiştim deyip yeni bir şey yani. Evet, ben dün oturdum, açtım dijital platformu. Dedim şu İzlemediğim- filmi bir izleyeyim dedim ama filmi izlediğimi fark İzlemişsin, ettim. evet. 10. dakikada falan fark ettim. Ben bunu Bazen izlemişim. güzel oluyor ya, tadını tekrar çıkartıyorsun unuttuğun için, ama şimdi iş olarak da bir anlamda yaptığımızdan dolayı Doğru. hani bunu vakit kaybı olmaması gerekiyor. Upgrade ve bu bölümün film tavsiyeleri Upgrade ve 13. kat Osman Hoca'dan. Mutlaka izleyip izleyenler de düşüncelerini, yorumlarını paylaşsınlar. Son bir şey yine deneyim. Hani bir challenge oldu yine. Herkes beni çiz dedi yapay zekaya ve de onu resmetti. Ben de denedim. Story'de paylaştım. Ana sayfaya koymadım. Bulunduğum yer, duruş şekli, her zaman önümde olan kahve kupası dahil karşımdaki manzaraya kadar çizdi ve ben, yani arkada kamera yok ki. Şimdi beni o nereden biliyor? Ben onunla kahve içiyorum şu anda diye bir sohbet etmişliğim de yok mesela. Kahvesiz oturmam, çalışmaya diye bir sohbet etmişliğim de yok. Mesela o zaman hani her şeyde özelden böyle Osman biliyor musun böyle bir şey oldu, ne oldu bana diye sorulup rahatsız edilmez. Mesela orada bir sormak istedim sana, bu nasıl oldu? Nereden biliyor bu benim nasıl oturduğumu, karşımdaki manzaranın ne olduğunu? Program için çok güzel bir final oldu bu. Çünkü şu söylediğin şey benim şu dakikaya kadar söylediğim her şeyi destekleyen örnek oldu. Bütün bilgileri veriyoruz. Her şeyi veriyoruz. Sensörler açık, mikrofon açık, birçok şey açık. Tamam, senin kahve içtiğini nereden biliyor? Sen birebir kahveyle ilgili bir sohbet etmemiş olabilirsin. Ama mesajlaşma uygulamasından Osman şuradaysan gel bir kahve içelim deme potansiyelin var. Online alışveriş sitelerinden benim kahve sipariş verdiğime kadar biliyor Evet, olabilir. çünkü bunların hepsi İnanmıyorum. çerezlere yazılıyor. Hani şu telefonun içerisinde olan her şey, telefonun içerisinde olan tüm uygulamalar tarafından erişilebilir halde. Ağ bağlantıları da dahil. Yani ağ bağlantısı dediğin şey şu. Sen burada ben kahve siparişi vermek istiyorum diyerek bir istekte bulunduğunda ya bu bir veri paketi. Paket olarak gidiyor. Dijital birler sıfırlar. Ve giderken bunu yapay zeka platformu da diğer alışveriş platformu da sen o uygulamaları kurarken ağ bağlantılarımı, ağ trafiğine erişime onay ver diyorsun zaten kurduğunda. Oradaki zaten hiçbir şey yapamasa trafikten senin kahve siparişi yaptığını bilecek öğrenci. İzleniyoruz 24 saat. Ve Kesinlikle şu söyleyeceğimin daha önce yayınını yapmıştık. Televizyonda da yapmıştık Osmanlı, ama bunun da altına imza atıyoruz, onaylıyoruz değil mi? Evet. Osman Demircan, çok kıymetlisin. Çok teşekkürler Çok teşekkür konukluğun ederim. Sen de için. öyle. Çok önemli yine güncel bilgiler ve uyarılar aldık. Sağ ol, var ol. Ayağına, gönlüne sağlık. Bilişim ve siber güvenlik uzmanı Osman Demircan'la birlikteydik. Sizin düşüncelerinizi, korkularınızı ve deneyimlerinizi bekliyoruz. Tabii Upgrade ve 13. katı izledikten sonra görüşlerinizi de. Görüşmek üzere efendim.